Herkese merhabalar efendim. Evet, Güneş burcu ne olursa olsun eğer yükselenin ikizlerse şimdi arkana yaslanıyorsun. Bugün yükselen ikizler burcu olmanın bütün özelliklerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, zihnin seninle bile yarışıyor. Bir şey anlatırken aklına başka bir örnek gelir. O örnek seni bambaşka bir hikayeye götürür ve sen daha cümleyi bitirmeden zihnin çoktan üçüncü bir konuşmaya geçmiştir bile, değil mi? Dışarıdan bakanlar konu dağıldı gibi sanır, değil mi? Size böyle şaşkın şaşkın gözlerle bakar. Oysa senin içinde dünya sadece genişler. Senin hayatında her şey anında yakalama üzerine kuruludur, değil mi? Biri bir kelime mi söyledi? Sen o kelimenin çağrıştırdığı 3 farklı ihtimali saniyeler içinde görürsün. Herkes bir sonraki adımı düşünürken sen çoktan peki sonra ne olacak diye 3 adım öteye gitmişsindir, fırlamışsındır bile. İşte bu hızının sebebi sadece karakterin değil ki, hayata vermiş olduğun o meraklı ve kıvılcım gibi parlayan ilk refleksin. İşte yükselen ikizler dünyayı konuşarak, sorarak ve bağlantılar kurarak keşfetme biçimidir. Sen tek bir modda kalmak için değil de hayatın bin bir rengini aynı anda yansıtmak için buradasın. İşte bu videoda Güneş burcun, bakın yine söylüyorum, ne olursa olsun yükseleni ikizler olanların hayata neden bu kadar meraklı, hızlı ve bağlantılar üzerinden yaklaştığını detaylı bir şekilde konuşacağım. Hazır mısın? Yükselen ikizler olanların o böyle kıpır kıpır zihinsel dünyasına hadi gelin birlikte bakalım. Şimdi yükselen ikizlerin şöyle genel bir etkisini sizlerle paylaşmak isterim. Yükselen ikizlerin hayata yaklaşımı sabit kalmaktan çok bağlantı kurmaya dayanır. Sen dünyaya tek bir doğruya tutunmak için değil, farklı ihtimalleri görmek, parçaları birleştirmek ve bilgiyi hareket ettirmek için gelmişsindir. Hayatı anlaman, sahip olmaktan çok nasıl çalıştığını kavradığında başlar senin için. Bu karakterinden ziyade yükselenin dünyaya vermiş olduğu aslında ilk tepkidir. Yükselen ikizler etkisinde zihin her zaman böyle bir adım ötededir. Önce düşünür, sonra hisseder. Bu bir mesafe değildir, yaşananları hızla çözümleme ihtiyacıdır. Yani olan biteni olduğu gibi kabul etmek yerine sorgularsın, nedenini de anlamaya çalışırsın. İşte bu yüzden zihinsel yorgunluk seni biraz zorlar. Yani bir ortamda böyle konuşma kesildiğinde, bir soru havada böyle kaldığında ya da ne bileyim öğrenme alanı kapandığında içsel bir huzursuzluk oluşur sende. Hareket senin için fiziksel değil, tamamen zihinseldir. İşte bu hız dışarıya böyle canlı, çevik bir enerji olarak yansır, değil mi? Sessiz olsan bile bakışların ve beden dilin hep konuşur. İnsanlar seni genellikle meraklı, hızlı düşünen ve ortama çabuk uyum sağlayan biri olarak algılar. Evet, içinde çok şey aynı anda dönse bile dışarıdan bakıldığında akışı gören zihnin yine her zaman olduğu gibi ön plana çıkar. Yükselen ikizlerin hayatına kattığı temel etki şudur: sen bağlantı kurarsın. İnsanları, fikirleri ve bilgileri yan yana getirir, durağanlığı böyle hareketlendirirsin. Ancak bu hızı dengeleyemediğinde aynı anda her şeye yetişmeye çalışırken haliyle de böyle dağılırsın. Senin asıl sınavın ne biliyor musun? Her sesi duymak değil, hangisinin gerçekten sana ait olduğunu seçebilmek. Şimdi yükselen ikizlerin gündelik hayatına nasıl bir etkisi var, merak ediyor musunuz? Şimdi yükseleni ikizler olanlar gündelik hayatta böyle sabit bir rutinden çok sürekli değişen bir zihinsel akışla ilerlerler. Her an yeni bir fikir, yeni bir bağlantı ya da ne bileyim yeni bir soru devreye girer. Hayat senin için tek yönde ilerleyen bir yol değil, farklı ihtimallerin aynı anda açık olduğu hareketli bir alandır diyebilirim. İş hayatında ise bu etki en çok iletişimde görülür. Sen söylenmeyeni fark eden ve kopuk parçaları böyle bir araya getiren kişisin. Bir fikri alırsın, başka bir yerle ilişkilendirirsin ve onu anlaşılır hale getirirsin. Kelimeler senin sadece ana aracındır. Para ve üretim alanında ise çeşitlilik ihtiyacın öne çıkar. Yani tek bir yol ya da ne bileyim tek bir plan seni haliyle sıkar. Seçenekleri açık tutmak, öğrenmek ve hareket edebilmek sana güven verir. Para senin için sadece bir birikim değildir, deneyim ve bağlantı kurma aracındır. İlişkilerde zihinsel uyum haliyle belirleyicidir. Konuşabildiğin, birlikte düşünebildiğin bağlar seni çok güzel besler. Konudan konuya geçişin senin aslında doğal bir akışındır ama çevrendekiler hızına yetişmekte tabii ki zorlanacaklar. İşte bu durum dışarıdan dağınıklık gibi algılansa da sen aslında hiçbir detayı kaçırmamaya çalışan gerçekten özel ve nadir bir burçsun. Gündelik tempon çoğunlukla zihinseldi. Zihnin meşgulken evet kendini çok canlı hissedersin. Boş kaldığında ise enerjin düşer. Yükseleni ikizler olan biri için gündelik hayatın ana dersi nedir biliyor musunuz? Her şeyi bilmek değil, bildiklerine
anlam kurabilmektir. Evet, şimdi geldik yükselen ikizlerin o en güçlü tarafına. Yükselen ikizlerin gücü evet sertlikten ya da diretmekten gelmez. Senin asıl avantajın zihninin tıkandığını sandığın alanlarda bile çalışmaya devam edebilmesidir. Evet, herkes aynı noktada böyle dönüp dururken sen başka bir açıdan bakarsın ve yeni bir ihtimali çok net fark edersin. Sen bekleyerek değil de düşünerek ve bağ kurarak ilerlersin. En güçlü yönlerinden biri de ne biliyor musun? Parçalar arasında ilişki kurabilmendir. Dağınık görünen fikirler, böyle kopuk bilgiler ya da karışık meseleler senin zihninde böyle hızla yerli yerine oturur. İnsanların işte buradan bir şey çıkmaz dediği bir yerde sen işe yarayan yolu da görürsün. İşte bu yüzden çoğu zaman karmaşanın içinden netlik çıkaran kişi olursun. Kimin neye açık olduğunu çok net sezebilirsin. Sözü tam yerinde kullanabilirsin. Kelimeleri dikkat çekmek için değil de akışı sağlamlaştırmak için kullanırsın. Bu da seni görünmez ama etkili bir bağ noktasına getirir. Öğrenme hızında senin güçlü kılan bir başka etkenindir. Yani bilmediğin bir alan seni geri çekmez, merakını olabildiğince harekete geçirir. Yapamam demek yerine bunu nasıl çözerim diye hep düşünürsün. Senin gücün sabitlenmemekte gizlidir, biliyor musun? Evet, çok önemli bir şey bu. Tek bir fikre ya da tek bir role maalesef hapsolamazsın. Hayat ağırlaştığında sen yeni bir soru sorar, yeni bir cümle kurar ve akışı yeniden başlatırsın. Yükselen ikizlerin gerçek gücü işte şu: zihniyle hafifletmek, bağ kurmak ve durağanlığı yeniden harekete geçirmektir. Evet, bunlar güzel yanlarında. Peki yükselen ikizlerin zorlayan tarafları neler? Şimdi yükselen ikizler için en zorlayıcı alan ne biliyor musunuz? Zihninin aynı anda çok fazla yöne açılmasıdır. Sorun hızın kendisi değil aslında. Bu hızın seni nerede tutacağına karar verememen. Evet, maalesef. Zihnin evet sürekli yeni ihtimaller üretiyor. Bazen bulunduğun anla bile bağını koparabilir, zayıflatabilir. En belirgin zorlanman da ne biliyor musun? Merakla dağılma arasındaki sınırın kolayca kaybolması. Bakın, gerçekten burası sizin için çok önemli. Yeni fikirler ve yeni konular seni evet hemen içine çeker. Ancak bir yerde kalmak, başka seçenekleri kaçırıyor musun hissini de sende yaratır maalesef. İşte bu yüzden bazı kişiler isteksizlikten değil de zihnin başka bir yöne kaydığı için aslında yarım kalıyor, olur mu? Bunu da böyle netleştirmiş olalım. Karar anlarında da benzer bir durum yaşarsın. Alternatifleri görmek evet seni güçlü kılar, fakat seçeneklerde çoğaldıkça adım atmakta zorlaşırsın. Yani kafan iyice karışır. Daha iyisi olabilir mi düşüncesi bu sefer yerleşir. Harekete geçmeni de tabii ki geciktirir. Zihnin ileriyi tararken hayat senden bugün de kalmanı ister. Ve ilişkiler. İlişkilerde ise duyguları fazlasıyla düşünerek ele alma eğilimi ortaya çıkar. Bir sorun yaşandığında hissetmekten çok anlamaya çalışırsın. Oysa bazı anlarda kelimeler değil, sessiz bir varlık bile yeterlidir. Senin hızın karşı tarafa mesafe hissi oluşturabilir. Bu konuda da hassas olman lazım. Evet, yükselen ikizlerin belki de en çok zorlandığı anlar zihinsel hareketin durduğu anlardır. Sessizlik sana boşluk gibi gelir ve hemen kendini meşgul edecek bir şeyler bulursun. Oysa her boşluk kaçılması gereken bir alan değildir. Denge tam olarak da aslında burada başlamıyor mu? Her sesi duymak zorunda değilsin. Gerçek güç hangisini dinleyeceğini seçebilmekte saklı. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Evet, şimdi yükselen ikizler herkese aynı zihinsel hızı, merakı ve bağlantı kurma refleksini verir dedim. Evet, ancak bu etki Güneş burcuna göre bambaşka bir karaktere bürünür, biliyor musunuz? Hadi şimdi yükselen ikizler enerjisi Güneş burcuna birleştiğinde nasıl bir yapı ortaya çıktığına bakalım mı? Evet, şimdi Güneş burcun Koç, yükselenin ikizlerse bakın neler oluyormuş. Hem zihnin hem refleksin çok hızlı hareket ediyor. Düşünmeden konuşabilirsin, konuşurken de yeni fikirler üretebilirsin. İşte bu seni enerjik ve girişken yapar. Ancak sabırsızlık ve acele kararlar zaman zaman hata payını da artırabilir. Aman dikkat diyorum. Evet, Güneş burcun Boğa, yükselenin ikizlerse bakalım neler oluyor. İç dünyanda güven ve süreklilik artarken zihnin sürekli yeni fikirlerle dolaşır. Bu kombinasyon seni hem üretken hem de zaman zaman kararsız yapabilir. Bir yandan huzur istersin, bir yandan da değişmeden duramazsın. Evet, Güneş burcun ikizler, yükselenin ikizlerse çift kat zihinsel akış diyelim mi? Evet, zihinsel hızın ikiye katlanır. Öğrenme, konuşma ve bağlantı kurma konusunda olağanüstü bir kapasiten vardır. Ancak aynı anda çok şey yetişmeye çalışırken dağılırsın ve odak kaybını sanıyorum en büyük oranda burada yaşarsın ve bu da senin
büyük bir sınavın olabilir. Aman dikkat et diyorum. Güneş burcun yengeç ama yükselenin ikizler. Şimdi duyguların derindir ama onları kelimelerle ifade etmeye çalışmak istersin çoğu zaman. Hissettiğini anlatmak da isteyebilirsin. Bu da çok normal. Fakat bazen duyguların hızına yetişemezsin, değil mi? İnsanlar seni neşeli görür, iç dünyanda ise oldukça karmaşık duygular yaşıyorsundur. Evet, Güneş burcun aslan, yükselenin ikizlerse parlayan sözcükler diyelim mi? Evet, kendini ifade etme gücün çok yüksektir. Konuşmanla dikkat çekersin, fikirlerinle sahneye çıkarsın. Bu seni doğal bir anlatıcı yapar. Ancak bazen de onay ihtiyacıyla dağılmamaya da dikkat etmelisin. Güneş burcun Başak, yükselenin ikizler. Analitik zihin diyebiliriz. Detaycılığın zihinsel hızınla birleşir. Her şeyi sorgularsın, analiz edersin, düzenlemek istersin. Bu kombinasyon seni çok üretken yapar fakat aşırı düşünmeye zaman zaman zihinsel yorgunlukta katılabilir. Yine dikkat et diyorum. Burada küçük bir uyarı. Güneş burcu Terazi, yükselenin ikizlerse. İnsanlarla bağ kurmak senin güçlü alanındır. Konuşarak denge kurarsın, uzlaşma sağlarsın ancak herkesin fikrini düşünürken kendi kararlarını da erteleme eğilimin oldukça yüksektir. Güneş burcun Akrep, yükselenin ikizlerse. Zihnin yüzeyde dolaşırken iç dünyan derinlere iner. Her şeyin ardındaki gerçeği merak edersin. Bu da seni güçlü bir gözlemleyici yapar. Fakat zihinsel kontrol ihtiyacı da zaman zaman seni yorabilir. Evet, Güneş burcun Yay, yükselenin ikizlerse bitmeyen keşif diyebiliriz. Şimdi öğrenme, seyahat ve yeni fikirler hayatının merkezindedir. Hayatı büyük bir deneyim alanı gibi görürsün ancak çok fazla yöne aynı anda açılmak odaklanmanı haliyle zorlaştıracaktır. Güneş burcun Oğlak, yükselenin ikizlerse stratejik akıl diyebiliriz. Evet, zihinsel çevikliğinin hedef aldığı bir noktadasındır. Plan yapmayı ve ilerlemeyi çok seversin. Bu kombinasyon seni evet güçlü kılar fakat bazen de kendine fazla yüklenebilirsin. Evet, Güneş burcun Kova, yükselenin ikizlerse özgür düşünür diyelim mi? Fikirlerin evet sıra dışıdır, bakış açın oldukça yenilikçidir. Kalıplar seni oldukça sıkar. İşte bu seni ne yapar biliyor musun? Vizyoner yapar. Ancak zihinsel kopukluklar yaşamamak istiyorsan köklenmeye ihtiyaç duymalısın derim. Evet, geldik son olarak Güneş burcun Balık ve yükselenin ikizlerse. Şimdi sezgisel anlatıcı diyebilirim. Sezgilerin güçlü. Zihnin oldukça hızlıdır. Hissettiklerini kelimelere dökmeye yeteneğin oldukça yüksek ancak duygularla düşünceler arasındaki dengeyi kuramayabilirsin. Bu da içsel karmaşa yaratabilir. Evet, yükseleni ikizler olanlar hayata tek bir pencereden değil aynı anda birçok yerden bakabilmektir. Merakın seni sürekli hareket halinde tutar. Zihnin durmaksızın sorular üretir. Unutma, seni ileriye taşıyan şey sadece hızın değil, o hızın içinde neye tutunduğunu da fark edebilme becerindir. Eğer bu anlattıklarım sende bir karşılık bulduysa yükselenin hayatındaki etkilerini daha yakından keşfetmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Yorumlara yükselenini ve Güneş burcunu da yaz. Senin kombinasyonunu birlikte değerlendirelim. Bu arada küçük bir hatırlatma. Yükselen burç nedir merak ediyorsan linkini buraya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsin ve detaylı bilgiye sahip olabilirsin. Bir sonraki bölümde yükselen yengeçle devam edeceğiz. Evet, kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.